Merhaba sayın seyirciler, yeni bir Avrupa gündemine hoş geldiniz. Bugün 1 Temmuz Çarşamba. Bugün itibariyle baktığımızda Avrupa Birliği bazı ülkelere giriş yasağını kaldırdı. Pandemiyle birlikte pek çok ülkeye sınırlama getirilmişti. Bu sınırlama Avrupa Birliği ülkeleri arasında gerçekleştirilmişti ama daha önce Avrupa Birliği ülkelerine sınırlar açılmıştı. Yalnız 3. ülkeler olarak tanımlanan ülkelerin vatandaşlarının giriş yasağı devam ediyordu. Avrupa Birliği daha önce 14 ülkenin vatandaşlarına giriş konusunda bir yumuşamaya gideceğini açıklamıştı ve bu karar 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. Böylece özellikle bu ülkelerin isimleri ifade ediliyor. Sırbistan, Karadağ, Cezayir, Tunus, Fas, Avustralya, Yeni Zelanda gibi özellikle koronavirüs vaka sayısının düşük olduğu ülkelerin vatandaşları Avrupa Birliği ülkelerine gelebilecekler. Burada tabii ki önemli bir kriter var. Bu kriterde Almanya açısından belirlenen 100 bine 50 kriteri var. Özellikle son bir hafta içerisinde 100 bin kişinin yaşamış olduğu bu bölgede 50'den fazla insanın koronavirüsüne yakalanmaması gerekiyor. Bu kural Avrupa Birliği içerisinde de geçerli ve Avrupa Birliği en son bunu 100 bine 16 olarak açıkladı. Avrupa Birliği toplama açısından bakıldığında düzey şu anda 100 bine 16. Dolayısıyla özellikle pandeminin çok düşük olduğu ülkelerin vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine gelebileceği kararlaştırılmıştı. Bu listede dikkat ederseniz Türkiye yok, yani Türkiye vatandaşları özellikle gezmek için, akrabalarını görmek için, turizm amacıyla hala Avrupa Birliği ülkelerine gelemiyorlar, gelemeyecekler çünkü bu yasak devam ettiği sürece. Bu konuda Almanya'da ise biraz daha farklı bir karar aldı. Bugün federal hükümet de bir liste yayınladı. Bu liste biraz Avrupa Birliği'nden farklı. Örneğin Avrupa Birliği ülkeleri hazırlamış olduğu liste içerisinde örneğin Sırbistan, Fas, Cezayir gibi ülkeler var ama Alman hükümetinin açıklamış olduğu listede tam 8 ülkenin vatandaşlarına kapılar açıldı. Hangi ülkeler? Avustralya, Gürcistan, Karadağ, Yeni Zelanda, Tunus, Uruguay, Tayland ve Kanada vatandaşları Almanya'ya gelebilecekler turist vizesiyle. 3 ülkeye de özel bir kriter konuldu. Bunlar da Japonya, Çin ve Güney Kore. Bu ülkelere özellikle şu çağrı yapıldı. Onlar Almanya vatandaşlarına sınırlarını açtıkları takdirde Almanya'da sınırlarını onlara açacak. Bu ülkeler Almanya'daki koronavirüs nedeniyle sınırlarını Alman vatandaşlarına kapatmış durumda. Avrupa Birliği'nin listesinde yer alan Sırbistan, Fas ve Cezayir Almanya'nın açıklamış olduğu listede yer almıyor. Gerçi Balkanlarda son haftalarda koronavirüsünün yayıldığı konusunda epey haber çıkıyor. Hırvatistan bazı ülkelerin vatandaşlarına sınırlama getirmişti. Bugün itibariyle Avusturya'da Balkan ülkelerinden gelecek olanlara bir sınırlama getirildi ve kendi vatandaşları için o ülkelere Reisewarnung yani seyahat uyarısı yaptı ve bu konuda mümkünse o ülkelere gitmemeleri çağrısını yaptı. Avusturya'nın seyahat uyarısı yaptığı ülkeler ise şunlar: Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya. Yani Avusturya kendi vatandaşlarına mümkünse bu ülkelere gitmeyin diyor ve dolayısıyla Avrupa Birliği çerçevesinde alınan kararlar bağlamında bu ülkelerden de giriş Avusturya'da yasak olarak görünüyor. Burada en önemli bizi de ilgilendiren konu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa'ya aynı zamanda gelememesi. Bu konuda bir beklenti vardı. En azından Türkiye'nin bu listeden dahil edilebileceği ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına gelebileceği belirtiliyordu. Ancak şu anda listede yok. Burada tabii ki özellikle şunu söylememiz lazım. Almanya'da ya da başka Avrupa ülkelerinde yaşayan, çalışan, oturumları olan
göçmenler açısından bir sorun yok. Yani onlar Türkiye'ye gittiklerinde tekrardan Avrupa'ya ve Almanya'ya gelebilecekler. Bu onları kapsamıyor. Sadece Türkiye'de yaşayanların Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine gelmesi konusunda bir sınırlandırma devam ediyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ve Almanya arasında pazarlıklar ise devam ediyor. Biliyorsunuz daha önce Avrupa Birliği ve Almanya Türkiye'ye seyahat uyarısı vermişti ve üstüne üstlük bir de riziko ülke olarak tanımlamıştı. Yani mümkünse bu ülkelere gitmeme çağrısı yapmıştı. Bu konuda Türkiye'den epey tepki geldi ancak bir değişiklik yapılmadı. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Perşembe günü Berlin'e gelecekler ve Berlin'de durum değerlendirmesi yapacaklar. Mevkidaşlarıyla görüşmeler yapacaklar ve Türkiye'deki gidişat konusunda bilgi verecekler. Dolayısıyla özellikle Almanya'dan turistlerin Türkiye'ye gitmesi için imkanların yaratılması çağrısında yapacaklar. Güvence verecekler daha doğrusu. Fakat en azından Alman basınında yer alan bilgilere göre ve özellikle Türkiye'deki pandeminin yayılma hızına bakılırsa şu anda en azından Almanya'nın net bir cevap vermeyeceğini söylememiz lazım. Çünkü eğilim genel olarak o ve Türkiye'de en önemlisi de son haftalarda koronavirüs vaka sayısında artış var. Sayı olarak Almanya'yı geçti. Biliyorsunuz daha önceki bültenlerimizde Türkiye'deki vaka sayısının Almanya'nın gerisinde olduğunu söylemiştik ama hıza baktığımızda Türkiye'nin Almanya'yı geçebileceğini belirtmiştik ve bugün itibariyle yani 1 Temmuz tarihi itibariyle baktığımızda Türkiye'de koronavirüsüne yakalanan insan sayısı yaklaşık olarak tam 200 bine ulaştı. Almanya'da ise bu rakam şu anda 194 bin, 195 bin ve her gün virüse yakalananlar sayısında Türkiye Almanya'nın önünde geçiyor. Türkiye'nin avantajı şu, ölü sayısı düşük. Almanya'da bugün itibariyle baktığımızda yaklaşık olarak 9 bin insan hayatını kaybederken Türkiye'de bu 5 bin civarında. Dolayısıyla ölü sayısı Türkiye'de az ama vaka sayısında Almanya'ya göre bir artış var. Dolayısıyla şu anda Almanya'nın hızlı bir şekilde Türkiye'ye kapıları açması, en azından uygulamış olduğu seyahat uyarısını kaldırması beklenmiyor. Ama dediğimiz gibi bu listeler ve durum değerlendirmesi sürekli yapılıyor. Özellikle 14 gün içerisinde yani 14 gün sonra tekrardan bir durum değerlendirmesi yapılıyor Avrupa Birliği ve Almanya tarafından. Eğer ülkelerin durumunda bir değişiklik ve iyileşme olursa o zaman listeye alınabiliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'den de insanlar Avrupa Birliği'ne ve Almanya'ya gelebilir ve seyahat uyarısı da kalkabilir. Ama her şey tabii ki virüsün yayılma hızı, önlemler, ölüm oranları vesaire bu konuda önemli gelişmelerin olması gerekiyor ülkede. Eğer bu olmadığı takdirde bugünkü uygulamalar devam edecek, sınırlandırmalar devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla Çavuşoğlu'nun Berlin ziyareti şu anda pek umut vermiyor. Diğer bir önemli gelişme ise tabii ki Almanya'da lokal düzeyde koronavirüs artışı devam ediyor. Daha önce biliyorsunuz Gütersloh ve çevresinde Tönüs et fabrikasında ortaya çıkan pandemi ve pek çok işçiye bulaşmıştı bu pandemi ve bu konuda yoğun önlemler almıştı ve bu bölge başa döndü. Şimdi ise bir taraftan da normalleşme adımları atılıyor Almanya'da. Özellikle Bavyera eyaleti bu konuda hızlı bir girişimde yaptı ve önümüzdeki dönemde özellikle bütün vatandaşlara test yapacağını ilan etti. Bu konuda eyalet hükümeti dün itibariyle bir karar aldı ve bu önümüzdeki dönemde Bavyera'da yaşayan herkese korona testi yapılacak. Bu korona testinin masraflarını ise hükümetin kasasından ödenecek. Günde 20-30 bin arasında test yapılması planlanıyor ve böylece Bavyera'da koronayla mücadele konusunda diğer eyaletlere göre farklı bir uygulama başlamış oldu. Bu önümüzdeki dönem muhtemelen diğer eyaletlere de yansıyabilir. Çünkü eğer buradan bir sonuç alınırsa diğer eyaletlerde benzer bir yaklaşım içerisine girebilirler. Berlin Eyaleti Başbakanı Michel Müller
O da bu yolu takip edebileceğini söyledi. Berlin'de herkese koronavirüsü testi yapmalarının söz konusu olacağını dile getirdi. Dolayısıyla Berlin ve sırasıyla diğer eyaletlerde de gündeme gelebilir. Yine normalleşme konusunda Doğu Almanya'daki eyaletler ve kuzeydekiler özellikle hızlı adımlar atmıştı daha önce. Bu haftadan itibaren Saksoni-Anhalt eyaleti sosyal mesafenin yasaklanması gibi bir durum vardı daha önce. Bunu bütün alanlar için kaldırdı. Yani insanların sınırsız bir şekilde bir araya gelebileceğini söyledi. Özellikle kuzeydeki Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein eyaletleri ise yaz tatilleri nedeniyle pek çok kısıtlamayı kaldırmışlardı. Onun için eyaletlerde yavaş yavaş bir normalleşmeye gidiyor. Benzer bir durum Hamburg için de geçerli. Hamburg'da eyalet hükümeti toplantı, etkinlik, kültürel etkinlikler konusunda yeni bir düzenleme yaptı. Bundan sonra Hamburg'da açık alanda 1000 kişiye kadar insanlar bir araya gelebilecek, konserler, etkinlikler yapılabilecek. Kapalı alanlarda ise bunun sayısı 650 olarak belirlendi ve böylece en azından sonbahara kadar, 31 Ekim'e kadar bu uygulama devam edecek. Ondan sonra durum değerlendirmesi yapılacak ve diğer etkinliklerin nasıl devam edeceği, eğer buradan bir sonuç en azından pandeminin yayılması konusunda bir gelişme olmasa giderek daha fazla normalleşme Hamburg'da da olabilir ve diğer eyaletlerde de peyderpey yeniden yumuşama olabilir. Tabii ki bütün bunlar sonbaharda bir ikinci dalga gelmesi. Çünkü bu konuda virologların yapmış olduğu uyarılar var. Rehavete kapılmayalım, önlemleri alalım ve ülke genelinde genel olarak bir maske takma süreci var. Bunun da en azından pandeminin yayılma hızını düşürdüğü ifade ediliyor. Eğer bütün bunlar sonuç verirse önümüzdeki sonbaharda en azından normalleşme konusunda bazı adımlar atılabilir diyelim. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere diyelim. Bu arada kanala abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Gazeteci Yücel Özdemir'in yorumuyla Avrupa Gündemi programında izleyebilirsiniz. YouTube kanalına abone olabilir ve videolarından anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.